Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar bugün tamamen teknoloji, yani KYK teknolojisi, Fetih sezonu teknolojisi nasıl olacağını size söylüyorum. İlk başında size söyleyeyim, ben bu hesapta sadece pop-up'ları aldım. Yani direkt Plotomal'dan 101 dolarlık bir akım akpuzu aldım. Yani kristal mega paketi var orada, 101 dolarlık. Onu aldım ve başka bir şey alamadım. Tabii ki bunun ekstrasından iki tane şey alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlara gerçekten ihtiyacınız var. İlk başında size bunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle buradan arkadaşlar premium sezon sikesi var. Bunu alacaksınız 5 dolarıyla. Tabii ki bu kesinlikle ve kesinlikle olmalı arkadaşlar. Ve geri kalan da tabii ki buradan kristal madeni, burada bunu almanız gerekiyor. Yani 5 dolar daha burada, 15 ve 5 20 dolar. Yani 121 dolar, bir 128 dolarından bir değerinden bir para harcamanız gerekiyor. En önemlisi, ve eğer ki en azından orta sekmede bir performans teknolojiden, yani Fetih sezonu teknolojisinden görmek istiyorsunuz. Şimdi geçelim, bu teknolojiyi nasıl yapabiliriz? İlk başında size bunu söylüyorum. Yani eğer ki 101 dolarlık alıyorsunuz akım makbuz, kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar burada bir şey daha önemlidir. Buradaki önceki KYK'nın sandıklarınız 38 tane, eğer ki 100 milyon harcarsanız 38 tane, 34 tane, 27 tane olacak. Ben buradan 27 tane ile geldim. Yani 2007, 2 milyon 700 bin tane, 2 milyon 700. Niye dersiniz? Çünkü ben önceki KYK'nın ortasında direkt çıktım, buraya geldim. 100 milyonu tamamlayamadım. Ama sonuç olarak böyleydi. Kristal madeninden arkadaşlar bir iki seviyede 3 dolarlık paket geliyor. Bilmiyorum, bir 5 dolarlık paket geliyor. Bir 10 dolarlık paket geliyor. 25 seviye kristal madeninden bir tane 20 dolarlık geliyor. O yüzden bunu kristal madeni kesinlikle, yani eğer ki pop-up çekiyorsunuz, full pop-up çekiyorsunuz, kristal madeni 25 olmalı. Ve buradan da tabii ki kristal araştırma merkezi de 25 olmalı. Niye? Çünkü 25 seviyede kristal araştırma merkezinde bir tane 20 dolarlık bir paket çıkıyor. Ve o 20 dolarlık paketlerinden ben size böyle bir şey söyleyeyim. Şimdi buradan arkadaşlar paketlere ben size söyleyeyim. Bakın, paketler böyle. Bir tane bunlardan geldi arkadaşlar. Bunu alacaksınız tabii ki. İlk gelen alır, tamam mı? Sonra burada 300 bin şey veriyor, kristal veriyor. İkincisi burada premium sezon sikesi var tabii ki. Burada bir tane daha geldi, 550 bin bir kristal. Buradan da 130 tane 10 binlik, 1 milyon 300. Tabii ki buradan da 2 milyon kristal geliyor. Ve buradan da 55 tane, yani 2 milyon 250 bin bir kristal geliyor. 25 seviyedeki paketten bahsediyorum. Aynı şekilde tabii ki binada da aynı şekilde oluyor. Kristal araştırma merkezinde bir tane paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket, 5 paket arkadaşlar. Bunlar geliyor. Ondan sonrası arkadaşlar tamamen buradaki teknolojinize dairdir. Yani bu teknolojiyi ne kadar yükseltirsiniz, bazı yerlerden size paket çıkartıyor. Ama bu teknolojiyi nasıl yapacağız? Teknoloji tamamen değişmiş tabii ki. Ben kendi kafama göre yapamıyorum. İlk başında bir iki yere biz ulaşmamız lazım. O yüzden bunları hepsini tek ilk saniyede 5-5 yapmanız hiçbir mantığı yok. Buradan bakın, 1-1-1-1 yapın. Bu seviyeyi geçin. Bu seviyeyi de yapın. Bu seviyeyi de yapın. Sonra burada tesirli bir operasyona yapacaksınız arkadaşlar. Kristal maliyetiniz eksi %5 olacak. Yani daha az bir kristal harcıyoruz. Bunun gibi bir tane daha var mı peki? Buradan eğer ki böyle bakarsak arkadaşlar, bir tane daha tesirli bir operasyon var. Ve buradan da tabii ki eğer ki seviyelerden bahsedersek, buradan da bir %-10 oluyor. O yüzden bizim elimizden geleni burayı da en azından %5'e kadar eksiltmemiz lazım. O yüzden hiç başka yerlere gitmeden önce bunları tamamen arkadaşlar bir yapacağız ve ilk başında buraya geçiyoruz arkadaşlar. Yani buraya kadar geçmeniz lazım ve burada 5 mi yapacaksınız? 6 mı yapacak? 6. Yani minimum 6 olmalı bence. %6 olmalıdır ki buradan tamamen bitsin arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim ilk başında. Biz tamamen bunları böyle tek yapacağız ki yani bitsin tamamen, yardımlarla çok fazla bir hızlandırmamız gitmemesi için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor tabii ki. Biraz daha yardımlar basılıyor zaten de buradan. Aktif zamanımız değil çok fazla ama yine de yapılıyor. Sonra da arkadaşlar, şimdi burada biz ne yapıyoruz? Her gün kale burç görevleri yapıyoruz. Kale burç görevleri gerçekten çok önemlidir. Yani bizim kristal kazanabileceğimiz birkaç tane şey var. Birisi burasıdır arkadaşlar. Yani burada kristal kazanma madeni gerçekten önemli. Bu nasıl yükseltiyor arkadaşlar? Burada benim eksi artı 50, burada sıfırdır. Kale burçlar. Kale burçlar çok önemli.
daha fazla diyor ki bak, daha fazla kalp, daha fazla ne derler? Daha fazla bir üretime ihtiyacımız var. Bunlar nasıl olacak? Burada kültürler alışverişi var. Ne diyor? Kale burç komutanların tarafından verilen görevlerin tamamladığında kazanılan yardım miktarını artırıyor. Yardım miktarını derken o kalpler var ya kale burçlardan, onu aktarıyor. Parktal ne diyor? Kale burcun görevlerini tamamlayanın kazanan kristal miktarını artırıyor. Şimdi geçelim, ben size bunları söylüyorum. Burada bir tane kale burcu görüyoruz arkadaşlar. Bir tane kale burcu biz gösteririz mesela, örnek veriyorum herhangi birisine. Buradan arkadaşlar buraya geldik mesela. Burada kartlardan birisi yardım kazanan kristal madenlerinin yükseltiyor. Yani burada bu komutan her ne kadar seviyeleri yükseltirse daha hızlı bir şekilde arkadaşlar üretimi yapılıyor. Üretim yapılıyor. Yani seviyeler çok çok önemlidir arkadaşlar. Mesela bak, birinci seviyede 0 üretim var. İkinci seviye 1,5. Üçüncü seviye 3. Dördüncü seviye 4,5. Beşinci seviye 6. Altıncı seviye 7,5. Yani bunların yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden burada herhangi bir sıradan çöp olan bir sıradan çöp olan bir şeye basmayın arkadaşlar. Ve dikkatli olun. O yüzden parklar bizim için çok çok önemlidir. İlk başında biz parklara önemsememiz gerekiyor. Ama parklara gitmeden önce biz tabii ki söylediğimiz gibi yani buraya geçmemiz gerekiyor ve tescilli operasyonu yükseltmemiz gerekecek. Bu tescilli operasyonu geçene kadar birçok şey daha yükseltmemiz gerekecek. Onları da yapacağız. Çünkü mecburuz. Ama ilk hedefimiz buraya olacak arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bu hedefe ulaşmaz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar barbar kesiyor. Bakın, bazı arkadaşlar barbar kesiyor. Çoklu barbar kesiyor. Yani ne bileyim 500k, 600k, 700k bir şey yapıyor. Burada ne diyor? Yağma 1. Kayıp krallıkta barbar devirlerini ve barbar kalelerini yok ettiğinde daha çok kristal alırsın arkadaşlar. Burada bunların seviyeleri yükseltmesiyle pek bir şey kaybettirmez size. Yani toplu 100k bir kristalımız gidiyor. 150k, 200k kristalımız gidiyor ama çok daha fazlasıyla yani 7-24 ben çoklu barbar kesiyorum dersiniz arkadaşlar, bu size çok fazla bir şekilde yardımcı olabiliyor. Bunu da size söylemek istiyorum arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar birinci ve ikinci parklar, yani burada birinci parklar ve birinci kültür alışverişleri, bunları 5-5 yapacaksınız. Bunların hiçbir şeyini ellemeyin. Çünkü önemli olan şu an kristal kazanmanızdır. Bir haftada ne kadar hızlı bir şekilde, ne kadar fazla kristal kazanırsınız o kadar daha önemlidir arkadaşlar. İkinci partlara geliyoruz. İkinci partlar burada ve ikinci partlarda kültürler alışverişi yapacağız arkadaşlar. Bunları da 9'a kadar yükseltiriz arkadaşlar. 9'a kadar yükseltirsiniz, çok yüksek bir şekilde %57 bir şekilde, yani buradan kazanılan kristalınız yükseltiyor arkadaşlar. Ve buradan da kültürler alışverişte yine aynı şekilde %57, yani her kale burcunu bittikten sonra çok fazla çok hızlı bir şekilde hem kale burcunuzu yükseltiyor hem de kristal daha fazla kazanıyorsunuz. O yüzden bunları hiç boşa saymayın arkadaşlar. Onlar ne kadar yükseltirse sizin kazancınız da o kadar daha fazla olacak. Peki diyelim bunları yaptık. Yani ilk başında arkadaşlar buraya geldik, tescilli operasyonu yaptık arkadaşlar. Buradan da tabii ki birinci ve ikinci tescilli operasyonu yaptıktan sonra şimdi nereye gideceğiz arkadaşlar? İlk başında ben size söyleyeyim. Burada hangi birimi oynuyorsunuz? Yani ağırlık kıtanız hangisiyse, mesela benim 3 tane kıtam piyada, bir kıtam okçu, bir kıtam süvari. Ben burada arkadaşlar ilk başında size böyle bir şey söylemem lazım. Saldırı teşkili minimum 6'da olmalı. Niye minimum 6'da olmalı? %4. Bakın, en azından %4'e kadar kolay kolay gideceksiniz arkadaşlar. Yani 6'ya kadar kolay kolay gideceksiniz. Ama 5,5, 7, 8,5 ve 12 çok fazla kristal istiyor. Yani bir free to play ya sadece bunları alıyorsa, yani sadece pop-up'ları çekiyorsa en azından 6'da olmalı. Sonra geliyorum arkadaşlar. Buradaki zaten 5 olacak o zamana kadar. Buraya geliyorum arkadaşlar. Burada su verilmiş ya, artık okçuysunuz, okçu daha fazla odak veriyorsunuz. Yani bir kıtanız süvari ise ya bir kıtanız okçuysa bunları 3 seviyede olsa bunlar 7 seviyede olacak. Tamam mı? Böyle bir şekilde düşünün. İlk başında ilkleri her zaman yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü önemlidir arkadaşlar. Saldırı ve savunma önemli. Ondan sonrası arkadaşlar buraya geçiyorsunuz. Teknolojide biraz şeyler değişmiş. Ama çok önemli bir şey bahsedersek silah başına. Silah başına birim kapasitesi demektir. Yani daha fazla kıtayı dışarıya çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla kıtayı dışarıya çıkartırsınız, daha fazla bir şekilde ağır yaralı
düşmana veriyorsunuz. Bunlara da bir tık daha yani önemsemeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan da yine de aynı şekilde piyade, okçu, süvari, mancenik zaten burada da var arkadaşlar. Buradan da artık size özel istediğiniz birim hangisi ise ya karışık oynuyorsunuz artık bir bire mi yapacaksınız ya bunları nasıl yapacaksınız bu size kalmış. Ama benim 3 tane piyade ise bunu mesela piyadeye 8 yaparsam okçu ve süvariyi 5'ten mesela yapacağım. Anladınız mı? Çünkü çok daha fazla odaklanmam gereken yer piyadedir. Benim ağırlığım piyade olduğu için çok fazla oraya odaklanmam gerekiyor. O yüzden ben bunların hepsini 1 yapacağım. Bazı şeyleri hiç yapmadım. Mesela parklar gibi hiçbir şekilde kültürler alışverişi falan yapmadım. Böyle bir şekilde devam ederim ve buradan da tabii ki buraya geçerim. Arkadaşlar bir şey de kaçırmayalım. Buradan yani direkt söylediğimiz gibi bu KYK'da arkadaşlar ya İngiltere KYK'sı ya bütün KYK'lardan burada Kao Karaok var. Kao Karaok'un ilk günden birinci geçiti açılıyor. Karaok'un maalesef teknolojisinin 30 seviyeydi eskiden. Artık bunlar Kao Karaok 15 seviyeye düştü ve daha az bir kristal kazanabiliyoruz. Ama o yüzden zaten o ne biçim bir soru, o ne biçim bir konuşmaydı. O yüzden arkadaşlar yani çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Parkları yükseltirken arkadaşlar düşük seviyedeki lütfen bunu önemli bir şekilde yani dinleyin. Düşük seviyedeki bir teknoloji yani düşük seviyedeki bir kale burcunu yapmanızı hiç önermem. Yani gerekirse 5 kere burayı silin, temizleyin, yapın. Mesela bana geldi arkadaşlar 500.000 altın topla. 500.000 altını toplayacağım. Burada ne verecekti? 100 kalp 300 kalp veriyordu. 35.000 bir kristal veriyordu. Mesela yüksekleri yapın arkadaşlar. Ya bilmiyorum 5 tane abonoz ağacı ve o 5 tane 8 tane abonoz ağacı mesela harca. 8 tane abonoz ağacı harcarsan ne olacak? Harcamasan ne olacak yani? Hiçbir şey değiştirmez. O yüzden arkadaşlar bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada diyor ki arkadaşım ilk baştan bunları 5 yap. Bakın gördünüz mü? Yani buraya geçmek istiyorsun tesili operasyona. Geçmek istiyorsan 4 ile 5'e 6'ya yapmak istiyorsun. Diyor ki ilk başında geç buradan intikal emirlere. Geç buradan intikal hızı 3 yap. İntikal hızı 3 yapması için bunları 5 yapması gerekiyor. Bunları 5 yapacaksın. Sonraki seviyeleri de size gösteriyor. Ama örnek veriyorum. Mesela bir kişi siz rally lider değilsiniz arkadaşlar. Ya herhangi bir şey. Mesela karaoke raporu. Burada ne diyor? Kao Karaok'un sınavı etkinliği boyunca karaoke savaşçıların verilen hasarı arttırıyor. Abi zaten siz teknolojiyi yükseltiyorsunuz ve daha fazla bir şekilde yani kıtalarınız güçleniyor. Buna herhangi bir şekilde hızlandırma ya hatta hızlandırmayı boş verin kristal harcamanız bir şey gerek yok. Burada bu önemlidir. Kao Karaok sınavının etkinliğine saat başına kazanılan kristal miktarını arttırıyor. Bu artık önemi çok daha fazla oldu. Yani bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar 2 tane var. Mesela bir tanesi burada arkadaşlar. Bir tane de burada. Karaok hediyesi. Mesela saat başında arkadaşlar %65'e kadar yükseltiyor. 24 saat biz bu oyunda kalsak bir dünya oluyor yani. Bunları da önemsememiz gerekiyor ve bunları da dikkatle yapmamız gerekecek arkadaşlar. Yani burada bu kısımlardan yaparsan ben şimdi böyle bir şey söyleyeyim size. Bir dakika hemen bir teknoloji daha yaparsam çok iyi olur. Burada arkadaşlar ben 101 dolarlık pakette sadece 92 kaldı. Bir tane de 5 dolarlık bir akım makbuzu var. Yani binaları ben tamamen 5-5 yaptım. Burada ne çıkacak? Yani bir tane 5 dolarlık bir 8 dolarlık galiba çıkıyor. Başka bir 10 dolarlık çıkacak galiba. Tam hatırlamıyorum ben bunlara. 10 dolarlık çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama bunlar çıktıktan sonra zaten kristal madenim kalıyor. Kristal madeninde 15 dolar basacağım arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı söylüyorum yani. Çünkü bakın burada 150k buradan da 150 300k buradan geliyor arkadaşlar. 600k buradan geliyor. O da oldu 900k. 500 burada 1 milyon 400, 200 de burada 1 milyon 600 arkadaşlar. Buradan 2 milyon 100, 2 milyon 350, 2 milyon 850, 2 milyon 900, 3 milyon 200 arkadaşlar. Yani neredeyse 14 milyona kadar 13 milyona kadar bir kristalda buradan elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunun teknolojinin 2024'te bence aynı şekilde oldu. Parayı da harcıyorsunuz, daha harbileri çekiyorsunuz. Zaten artık daha harbi çektiğiniz buradan artırış morala gelirsiniz veya hatta burada silah başına gelmesi için gitmeniz gerekiyor. Çünkü silah başı 2'de
çok önemlidir ve ben ilk hedefim zaten burada silah başı olacak. Çünkü silah başı benim için kıta kapasitesi her şeyden daha önemlidir. Şu an bunları 5 yapmak zorundayım. Ondan sonrası da artık diğer teknolojilere gidiyorum. Burada boş yere harcamanız, yani gerçekten boş yerler dersiniz arkadaşlar. Burada mesela bunu yapacaksınız. Mecbur yapacaksınız yani bunu. Tamam, takviye kuvvet kapasitesi mesela yapacaksınız arkadaşlar. Ya burada mesela çok fazla barbar kesmiyorsunuz. Ya ama ya barbar raporları yani yapmanız hiçbir mantığı yok. Çok fazla kesiyorsunuz, yapabilirsiniz. Bunu altıda bırakabilirsiniz. Çok fazla kristal gidiyor ve sizin canınızı okuyor. Yani 1 milyon 2 milyon kristal kolay kolay elde edilmez yani. Ya seri intikal hızı ilk başında çok fazla odaklanmayın. Parkları 9-9 yapacaksınız. Asla asla intikal emirleri yükseltmeyin. Mecbur olmadığınız sürece intikal emirleri hiçbir şeyinize yaramıyor. Ya buradaki mesela karaok raporu, barbar raporu hiçbir işe yaramıyor. Ya buradaki mancaniklara, yani ihtiyacınız olmadığı süreçte bunların yapması hiçbir mantığı yok dostlarım. O yüzden bunları size söylüyorum ve bu güncel teknoloji işleridir. Tabii ki bir tık daha fazla para harcayan iyileştirme maliyetleri de düşürebilir. Bu bizim için çok çok önemli. Yeni bu krallığa geldik arkadaşlar ve ne kadar daha az yani kaynağımız giderse o kadar iyidir. Ama şu an maalesef yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ben sadece pop-up'ları çektim. Buradan da gördüğünüz gibi yani paketler diye geri kalan paketlerimiz hepsi buradan duruyor arkadaşlar. Yani bunu Fatih'in iradesi, ben hiçbir şekilde almadım. Fatih'in iradesi alan her gün ilk 10 günde her gün alırsa zaten kayakan sonuna kadar teknolojisi full olacak. Daha harbi de çekerse herkesin içinden geçiyor arkadaşlar. Tamamen kristal teknolojisi 2025'te böyle bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. En güncel KYK'ya geldik. En güncel KYK'da da böyle oldu. Ben de size gösterdim. Umarım faydası olmuş olabilir arkadaşlar. 101 dolar, o da 28, yani 101 dolar 4100 TL'yi tuttu. Oradan da 20 dolar daha harcarsam o 20 dolar da 800 kaç? 20 çarpı 40 yap artık. 40 TL. Yani 800 lira da oradan gidecek büyük ihtimal. 4-5 bin liraya bir yakın bir paramız. 5 bin liraya yakın değil, 5 bin lira. Tam net 5 bin lira, bir üstü de olacak aslında. 5.000'in üstü gidecek yani full pop-up'la gidersiniz KYK'ya. Ama zevk alırsınız arkadaşlar. Bunu da ben garantisini veriyorum. Ben alıyorum yani kendimden. 5 dolardan çok çok daha mantıklı ve daha güzel bir şekilde savaşıyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım faydası dokunmuştur. Dikkatle tekrardan izleyin ve dinleyin bu videoyu. Boş boşuna ilk başında bunlara 5 yapmayın. İlk başında burada kristal teknolojileri arkadaşlar söylediğim gibi yapmanız en önemlisidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.